Topkapı Sarayı'nın kubbelerine düşen ay ışığı sanki gökyüzüyle yer arasında bir geçit açmıştı. Sarayın içindeki her taş, her duvar, her süsleme birer tarih mührü gibi duruyor. Gecenin sessizliğinde yalnızca sultanın derin nefes alışları duyuluyordu. Fatih Sultan Mehmet yatağında uzanmış, gözlerini kapattığında ne bir savaş planı vardı aklında, ne de vezirlerinin ağır raporları. Bu gece bir başka sessizlik çökmüştü içine. İçinden gelen, bilinmeyen bir çağrının yankısıydı bu. O an dünya sustu, zaman durdu ve bir başka aleme açıldı gözleri. Fatih kendini Ayasofya'nın içinde buldu ama yapı tanıdık olduğu kadar yabancıydı. Kubbesi göğe değiyor gibiydi. Duvarlar maviye, kırmızıya ve altına boyanmış fakat her şey sanki binlerce yıl yaşlanmıştı. Zemin çatlamıştı, sütunlar eğilmişti. Havada ince bir kül kokusu vardı. Ayasofya'nın ortasında etrafı boş bir taş taht duruyordu. Üzerinde ne yastık ne de süs vardı. Tahta yaklaştığında yer titredi. Gökten bir ses geldi, tanıdık ama tanımsız bir ses. İki dünya arasında yürürken hangisinin Fatih'sin ey Mehmet? Fatih başını kaldırdı ama gökyüzü karanlıktı. Tahta oturmadı. Etrafında zaman bükülüyor gibiydi. Bir Bizans askerinin yankılanan çığlığı, ardından bir Osmanlı neferinin tekbiri, her şey iç içe geçiyordu. Rüya onu içine çekmeye hazırlanıyordu. Bir anda Ayasofya yok oldu. Fatih geniş bir mermer yolun ortasındaydı. Solunda pagan sütunları yükseliyordu, sağında yıkılmış bir forum. Roma'ydı burası ama ölmüş, çürümüş bir Roma. Fakat bir hayalet gibi hala ayaktaydı. Yolun sonunda onu bekleyen biri vardı. Yüzü örtülüydü. Elinde eski bir kılıç, sapı kırılmış. Yaklaştı. "Sen Konstantiniyye'yi fethettin ama ben zamanın kendisinde kayboldum," dedi adam. "Benim adım Julius ve senin adını taşıyan çağ beni unutmak üzere." Fatih'in yüreği sızladı. Tarihin bir gölgesiydi bu adam. Her adımda geçmişin bir hükümdarı, eski çağlardan bir figür belirdi. Büyük İskender, Sezar, Attila. Her biri Fatih'e baktı. Kimi kınar gibi, kimi hayranlıkla. "Tahtlar geçicidir ama izler sonsuz," dedi İskender. "Sen iz mi bırakacaksın yoksa sadece fetih mi?" Fatih suskundu. Rüya derinleşiyordu. Her şey kararınca bir çölün ortasında buldu kendini. Gökyüzü kıpkırmızıydı, güneş siyah bir çember. Etrafta terk edilmiş şehirler, kumlara gömülmüş medeniyetler, Mezopotamya, Babil, Ninova. Tüm o görkemli uygarlıklar artık birer hayalet. Ortada bir mezar taşı vardı. Üzerinde ne isim ne tarih yazıyordu. Fatih eğilip toprağı kazmaya başladı. Ellerini her kazdığında geçmişin yankısı yükseldi. Moğolların naraları, Haçlıların çığlıkları, yanan kütüphanelerin feryatları. Toprağın altından bir kitap çıktı ama her sayfası yandı. Fatih kitaba dokunduğunda sesler yükseldi. "Bilgiyi yitirenler zamanı da yitirir. Sen hangi bilginin mirasçısısın Mehmet?" Bir anda rüya yeniden değişti. Fatih bir aynanın önündeydi. Ama aynada gördüğü kişi bir çocuktu. Henüz 12 yaşındaki hali. Gözleri umutla parlayan ama omuzlarına erken çöken yükle kamburlaşmış bir çocuk. "Ben senim," dedi çocuk. "Ama sen beni unuttun. O ilk geceyi hatırlıyor musun?
Babam tahttan çekildiğinde ne kadar korktuğumu. Fatih sessizce başını eğdi. O geceyi unutması mümkün değildi. O gecenin acısı her savaşta onunla birlikteydi. "Ben korktum," dedi çocuk, "ama sen zalimleştin. Ben umut ettim ama sen şüpheyle büyüdün. Hangimiz gerçek Fatih'iz?" Ayna çatladı. Çocuk kayboldu. Fatih kendini İstanbul'un surlarının dışında buldu. Ama bu sefer kuşatma gecesi değil, şehir fethedildikten sonra yanıyordu. Evler alev içinde, kiliseler çökmüş, insanlar çığlık çığlığa kaçıyordu. Osmanlı askerleri karmaşık bir haldelerdi. Bazıları yağmalıyor, bazıları ağlıyordu. Fatih öfkeyle bağırdı. "Hayır, bu böyle olmadı." Ama gökyüzünde dev bir yazı belirdi. Gerçek nedir? Hatırladığın mı yoksa unuttuğun mu? Ayasofya'nın önünde diz çökmüş yaşlı bir keşiş gözyaşlarıyla dua ediyordu. Fatih yanına gitti. Keşiş ona baktı. "Bu şehir 1000 yıl bizimdi, şimdi senin. Ama kime ait olacak 1000 yıl sonra? Fetih yalnızca toprakla değil, zamanla yapılır." Fatih bir kapının önündeydi. Kapı modern, metalden yapılmıştı. Üzerinde tuhaf işaretler, bilmediği diller. Kapının ardında uğultular vardı. Tren sesleri, uçak motorları, çocuk kahkahaları ve silah patlamaları. Gelecekti bu. Kapı açıldığında birdenbire İstanbul'un 21. yüzyıldaki hali karşısına çıktı. Gökdelenler, ışıklı tabelalar, kalabalık caddeler. Ama kimse onu fark etmiyordu. Görünmezdi. Bir camda kendi yansımasına baktı. Yaşlanmıştı. Bir okulun içine girdi. Çocuklar tahtaya Fatih Sultan Mehmet yazıyorlardı. Öğretmen anlatıyordu. O sadece bir komutan değildi. Aynı zamanda bir bilim insanıydı, bir şairdi, bir hayalperestti. Fatih'in gözleri doldu. O an anladı ki gerçek fetih sadece kılıçla değil, kalemle, fikirle, hayalleydi. Rüya çökmeye başladı. Zaman, mekan, sesler birbirine karıştı. Roma'dan Osmanlı'ya, karanlık çağlardan dijital ekranlara kadar her şey üstüne üstüne geliyordu. Bir fısıltı yükseldi rüyanın en dibinden. Kendini fethetmeyen, dünyayı fethedemez. Fatih, karanlıkta yalnız kalmıştı. Ama bu yalnızlık korkutucu değildi artık. İçinde bir ışık belirdi. Tahtlar yıkılır, şehirler yanar ama bir insanın içindeki hakikat kalırdı. Topkapı Sarayı'nda bir sabah ezanı yankılandı. Kuşlar ötmeye, kandiller yeniden yanmaya başladı. Fatih gözlerini açtı. Odanın içi tanıdıktı. Her şey yerli yerindeydi. Ama o değişmişti. Bir katip içeri girdi. "Sultanım, yeni gün doğdu." Fatih gülümsedi. "Hayır," dedi. "Zaman doğdu." Ve ilk kez sabahın serinliğinde fethetmediği tek toprak olan kendi yüreğine yürümeye başladı.